Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Yine oruçla ilgili konulara devam ediyoruz. Bu defa sizlere maraz, hastalık noktasını detaylı olarak açacağım. Bu sözcük de yine Arapça olduğundan dolayı maraz sözcüğü geçer Kur'an'da, merizan diye ifade edilir. Bu sözcüğün orijinali noksanlık, eksiklik demektir. Daha önce ifade ettiğim gibi duyulardaki noksanlık, duyulardaki eksiklik hepsi bu sözcüğün içerisine girer. İlla ki kanser, ülser, şeker, tansiyon gibi hastalıklar girmez. Bunu bir ifade edeyim. Şimdi literatürde biliyorsunuz, hani şöyle söyledim, orucun, savunun özel anlamı yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi ve söz konuşmayı terk etmek demekti. Şimdi ötekilere az çok değindim. Bu defa yeme içme ile ilgili ifadeye değineceğim. Kur'an'da 187. ayete orada külü veşrebu diye bir ifade var. Yiyiniz, içiniz. Bu terkip halinde birlikte bir ifadedir. Orada bu ifadeyi sadece yiyinizi yeme anlamında, içinizi de içme anlamında anlamak yanlıştır. Birlikte terkip halinde, grup halinde gelen sözcüklerin anlamı başkadır. Yaklaşık 10 senedir de dünyada bu farkındalık ortaya çıkmış durumdadır. Şimdi Türkçemizde de bu sözcükler vardır. Mesela gece gündüz deriz. Gece gündüz çalıştım dediğim zaman bir gece çalıştım bir de gündüz çalıştım anlamı yoktur. Kur'an'da ins ve cin sözcükleri vardır. İns sözcüğü bilinen demek, cin sözcüğü de bilinmeyen demek. Ama millet bunu biliyorsunuz, birini insanlar, birisini cinliler diye şey yaptı. Halbuki grup halinde bildiğiniz, bilmediğiniz herkes demek. Şimdi gece gündüz çalıştım dediğin zaman bir gece çalıştım bir gündüz olmaz. İleri geri gitme, ileri geri konuşma dediğimiz zaman ileri geri kendi anlamlarında değil, yalan yanlış konuşma anlamındadır. Yalan yanlış da bak yine aynı şekilde dediğim gibi düzenli konuş anlamındadır. İki terkip bir araya geldiği zaman farklıdır. Yiyiniz, içiniz sözcüğünün anlamı keyfinize bakınız demek. Bunu Kur'an'da 20'ye yakın yerde geçer. Yiyiniz, içiniz demenin anlamı keyfinize bakın. Yani ister yiyin, bu oruç ayetinde, ister için, ister cinsel ilişkiye de bulunun, isterseniz konuşun demek. Bunu ne zaman diyor? Allah 187. ayette Bakara'nın size diyor fecirden beyaz iplik, siyah iplik size iyiden iyiye belli oluncaya kadar. Yani bu ne demek? Şimdi gecenin kısımları vardır. Gecenin akşam, yatsı ve fecir diye bölümleri vardır. Şimdi akşam dediğimiz zaman, mağrip dediğimiz zaman güneşin battığı dönem, ışığa, karanlık, yani insanın önündeki yürürken taşları vesaireyi görememesi demek. Buna yatsı diye tabir ediyoruz biz. Bir de fecir, şafak vakti diyoruz, güneşin aydınlanması. Bunun hepsi gecenin bölümündedir. İşte bu gecenin fecir bölümünde beyaz iplik, siyah iplik bir an önce gel demek. Bu kinaya bir ifadedir. Kişiye, herkesin kendine, saate göre değil. Bakın, saate göre değil. Diyanetin belirlediği vakte göre de değil. Bakın, gece ile gündüzü şöyle düşüneceğiz. Bu şafak vakti dediğimiz yer, fecir dediğimiz o dönem şöyle gece ile gündüzün karıştığı, yani havanın, aydınlığın gri dönemidir. Bu gri döneminde noktası beyaz dönemin ağırlığa basması, gündüz dönemin ağırlığa basmasıdır. Bu da yaklaşık olarak, bakın yaklaşık olarak güneş doğmazdan evvelki 20 dakikadır. 20 dakikadır. 20 dakikaya biraz ihtiyat verecek olursak yarım saattir. Güneş doğmazdan yarım saat evvele kadar istediğiniz gibi davranın, yiyin, için, konuşun, cinsel ilişkide bulunun demektir. Külü ve şebünün öz anlamı, bilimsel anlamı da budur.
Bunu böyle dedikten sonra bakın yeme içme dediğimiz zaman. Şimdi gelelim bakalım burada yeme içme nedir? Ne işe yapacak? Şimdi biliyorsunuz uzun zamanlarda veyahut da uzun günlerde diyelim oruçlu insanlar yemezler, içmezler. Şimdi bakalım burada ne doğacak karşımıza. Açıkça söylüyorum. Şimdi birincisi, dünya bilir, literatüre girmiştir. Bütün şeylerde yarı açlık insana faydalıdır. Bakın, yarı açlık faydalıdır. Yarı açlık dediğimiz zaman yani insanın ne zaman yerse yesin karnının tıka basa doyurmadan kalkmasıdır. Bu bilimsel olarak faydalıdır. Ama şunu söyleyeyim, su kaybı, susuzluk kaymakta bedene zararlıdır. İnsana zararlıdır. İşte bu noktada yiyiniz, içiniz, keyfinize bakınız, tıka basa yiyip içmeyi kapsar. Suyu bol bol kapsar. Ama bakın şimdi belirli miktarda bu oruçlu olunduğu süreç içerisinde vücudu susuz koymamak, işi hastalık boyutuna götürmemek şartıyla su almanın, su içmenin hiçbir mahsuru yoktur. O kapsama girmez. Ben bunu bilimsel olarak da verileriyle, Kur'an ayetleriyle, Arapça ana sözlüklerle halka çok deklare ettim. Açıkça söyleyeyim. Şimdi suyun önemi. Bakın şöyle söyleyeyim. Bunu bilimsel verilerden aldığım şeyler. Bilimsel tespitlere göre beynimizin %75'ini, kanımızın %92'sini, kasların %70'ini, kemiklerimizin %22'sini su oluşturmaktadır. 24 saat içinde beyinden 1,4 litre su geçmektedir. Bu nedenle susuzluğun ilk belirtileri beyin fonksiyonlarında ortaya çıkmaktadır. Bunun için günlük en az 8 ila 10 bardak ortalama 2,5-3 litre su içilmesi gerektiği önerilmektedir. İnsan besinsiz kaldığında 50 gün kadar yaşamını sürdürebilir ama su içmeden ancak birkaç gün canlı kalabilir. Şimdi su kaybının insan vücudu üzerine etkileri. Şimdi bu çok önemli. Hani oruç tutan insan, oruçlu olan bir insan su içmiyor ya. Şimdi ondan ne gibi şeyler oluşuyor? Şimdi %1 susuzluk hissi, ısı düzeninin bozulması, performans azalması. Zaten bu nokta olduğu zaman bakın %1'de bile ona hastalık deniyor. O zaman hasta durumuna düşüyor. Allah onu zaten oruçtan muaf tutuyor. %3 nispetinde olursa vücut ısı düzeninin iyice bozulması, aşırı susuzluk hissi. %4'te fiziksel performansın %20, %30 düşmesi. %5'te baş ağrısı, yorgunluk. %6'da halsizlik, titreme. %7'de fiziksel aktivite sürerse bayılma. %10'sa bilinç kaybı. %11'de vücut dirensizliği, olası ölüm. %12'de %97 oranında ölüm. %15'te %100 oranında ölüm. Bakın vücutta su kaybı nelere mal oluyor. Allah bize işkence etmek için veyahutla daha ileride hani orucun amacıyla uzun uzun anlatacağım bunu. Açlıkla bizi hastalıkla terbiye etmek için orucu farz etmedi. Biz daha iyi akıllanalım, daha iyi bilgilenelim, daha iyi bilinçlenelim diye orucu bize farz etti. O nedenle vücut su kaybı olduğu zaman vücudun ihtiyacı olan gerekli su, özellikle beynin gerekli ihtiyacı olan su gün içerisinde beyine verilmediği zaman her şeyiyle insan üzerinde bunun oksijen kaybından, sinir yapmasından, asap bozmasından, stres bozmasından, yararından daha çok zarara sebep olmaktadır. O nedenle Müslümanlar, açıkça ben öyle yapıyorum, bunu yapıyorum, vücudumu hiçbir zaman için su kaybına sebebiyet verdirmeden idare ediyorum.
Diyelim ki sabahleyin dediğim gibi gün doğmazdan yarım saat evvele kadar yiyip içiyorum normal olarak, ama ondan sonra çalışmalarımı aksatmamak, beynimde böyle zayıflama olmasın, strese girmeyeyim vesaire noktalarıyla diyelim ki saat 1'de yarım bardak su, 2 saat sonra bir yarım bardak su, yine 2 saat sonra da bir yarım bardak su içmek suretiyle hiçbir zaman için vücudumu susuz bırakmıyorum. Hastalık boyutuna kendimi düşürmüyorum. Şimdi bunlar yadırganabiliyor ama işin İslam'daki gerçek noktası budur. Unutmayalım. Allah'ın yiyiniz, içiniz dediği madde bu demek değildir. Öteki, yani hakkınızı alın, tıka basa yiyin için demektir. Bir bardak su buna girmez. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bunu yazdım ben. Kitaplarımda da bunlar uzun uzun ayrıntısı olarak vardır. Şimdi yemek sözcüğü, ekil sözcüğü dediğimiz zaman dişle çiğnenilen şey demek. Bakın, dişle çiğnenilen şey demek. Bir insan herhangi bir şeyi, onu da söyleyeyim, mesela muhallebi gibi, sütlaç gibi çiğnenmeden yutulabilen şeyler yeme sözcüğünün içerisine girmez. Onun için Müslümanlar yarı açlık boyutuyla da akıllarını daha iyi kullanma cihetine, susuz kalmama yönüyle akıllarını daha iyi kullanma noktasına götürmelidirler. Onu da burada belirteyim. Bir de bu şeyin içerisinde bunları açıklarken size başka noktaları da burada açık. Biliyorsunuz Allah, hani Kur'an'da onu uzun anlatmıştım size. Ana amacı, orucun ana amacı insanı takvaya ulaştırması. Allah bize bak, ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs-siyam kema kütübe alellezine min gablikum leallekum tettekun. Siz takvaya ulaşasınız diye, bu amaçla takvaya ulaşasınız diye biz size eskilere farz ettiğimiz gibi size de orucu, savmu, kendinizi tutmanızı, yemeden, içmeden, cinsel ilişki kurmadan, konuşmadan otokontrol sağlama, böyle bir eğitim süreci geçirmenizi size de farz ettim diyor. Bu amaçla. Eğer ki bu oruç bunun amacına yönelik olmuyorsa oruç değil, savun değil, bir amacı yoktur. Ha, şöyle bir şey var. Şimdi yeni biliyorsunuz çok şeylerde orucun faydaları diye kimisi kilo verme açısından, kimisi bilmem ne açısından, diyetisyenlik veyahut da sağlık açısından şeyler var. Biz oraya girmiyoruz. Bizim ana amaç burada takva gösterilmiş bize. Biz bunun orucu takva açısından ele alıyoruz. Kesinlikle başka bir şeyle ölçü değerlendirmiyoruz. Takvaya girebilmek için de akıllı olmak lazım. Akıllı olan insanlar ancak aklını kullanmak suretiyle bilgilenebilir, bilinçlenebilir. Şimdi gelelim takva meselesine. Oruç insanları nasıl takvaya götürür? Onu da burada hani bahsedeyim. Şimdi oruç insanı nasıl takvaya götürecek? Şimdi insan bir taraftan hani açlık falan şey değil de, şimdi bir insan kendisini tuttuğu zaman, yani konuşmuyor, yiyip içmiyor, cinsel ilişkisi yok, bu adam ne yapar? Hep düşünecek. Ve Allah için, yani öyle bir istikamet. Şimdi burada bir başka noktayı daha açacağız. Özellikle hani bu takvaya götürme oruçla Kur'an'ı birleştirdi. Kur'an neden Ramazan ayı dedi? Ramazan ayında Kur'an inişi dedik. Kur'an'la bir ilişkilendirme boyutuna geçtiği zaman insan Kur'an'daki hikmetleri, bilgileri alacak. O vesileyle olacak. Bakın bu nasıl olacak? Şimdi birincisi, Kur'an'ın öngördüğü oruç sabrı, tefekkürü, düşünmeyi celbeder. Zira tefekkürün en büyük engeli tokluk ve konuşmaktır. Şimdi tok adam da, bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Demin ne dedim? Yarı açlık faydalıdır dedim, değil mi? Ama tıka basa tokluk faydalı değildir. Şöyle bir şey var. İzlenimlerini şöyle anlatayım. Mesela iş yemekleri olur, iş görüşmeleri olur. Bunların hepsi yemek sonrası olur. Milleti kandıracakları adamları, kazıklayacakları adamları götürürler. İyice midelerini bir doldururlar. Beyne gidecek olan oksijen bu defa karaciğere gider
mideye gider, kafa çalışmaz olur. O toplantıları ben çoğunu bilirim. O insanlara yani değil bir şey öğrenmeleri, sövsen de, hakaret etsen de bile sesleri çıkmaz. İşte o nedenle burada tekrar ediyorum, tokluk düşünmeye engeldir. Aklı kullanmaya engeldir. Onun için yarı aç olan insanlar, bakın tam açlıkta değil, kıvranacak açlık değil, yarı açlık insanı düşünmeye sevk eder. Tefekküre yapar, kafasını çalıştırır, zihnini çalıştırır. Dediğim gibi mideye gidecek olan, karaciğere gidecek olan, sindirime gidecek olan kan ve oksijen beyne gider, beyni çalıştırır. Evet, bu konuyu devam edeceğiz inşallah. Şimdi burada programları sonlandırıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.